dr.jb Klinik'ten herkese merhabalar. Ben Doktor Mustafa Behram. Ben Doktor Çağla Jasmin Deliorman. Çağla hocam ne anlatalım bugün? Polikistik over anlatalım. Polikistik over. Polikistik over sendromu tüm kadınlarımızda görülen, 10 kadında birinde görülen yumurtlayamama problemi. Şimdi bunu ekranda sizlere anlatmaya çalışacağım. Normalde kadınlarımız her ay yumurtalığında, overinde bir yumurta gelişir ve onu yumurtlar, ovüle eder. Ama polikistik over sendromunda maalesef o gelişen yumurta yumurtlayamıyor, ovüle olamıyor. Yumurtlayamadığı için yumurtalığında işte bu siyah böyle gördüğünüz yumurtacıklar birikiyor. Yumurtlayamıyor çünkü. Ve yumurtlayamadığı için hormonal problemler ortaya çıkıyor. Eğer sizde tüylenme artışı varsa, adet olamıyorsanız, kanamanız olmuyorsa, gebe kalamıyorsanız işte biz polikistik over sendromundan şüpheleniyoruz. Peki biz ne yapacağız polikistik over sendromunda ne yapacağız? Mutlaka doktora gidip durumunuzu anlamamız gerekiyor. Hormonlarınıza bakmamız gerekiyor. Yaşınıza, kilonuza bakmamız gerekiyor. Kişiye özel tedavi programı hazırlamamız gerekiyor. Peki polikistik over sendromu gebe kalamaz mı? Gebe kalır. Gebe kalır da yumurtlayamadığı için ya da yumurtlamanın ne zaman olduğunu bilemediğimiz için gebe kalmakta zorlanabilir. Doktorumuza gideceğiz. Doktorumuz değerlendirecek. Eğer kilomuz varsa mutlaka ama mutlaka kilo vermek zorundayız. Ne olursa olsun. Eğer yumurtlamada bir probleminiz varsa ilk önce işe kiloyla başlamamız gerekiyor. Polikistik over sendromunda yanlış anlaşılmasın. Aslında sizin yumurta rezerviniz çok iyi. Çok zengin. Ama yumurtlayamıyorsunuz, dışarı atamıyorsunuz. İşte biz burada bu bizim overimiz buna müdahale etmemiz gerekiyor. Yumurtayı oradan dışarı atmamız gerekiyor. Yani Mustafa Hocam aslında birçok hasta bize diyor ki benim çok sayıda kistim varmış. Öyle bir durum yok değil mi? Kesinlikle çok güzel bir soru sordun hocam. Bunlar bizim bildiğimiz kanser öncüsü kistler değil. Büyük kistler değil. Bizim öyle gelmiş polikistik diyoruz. Tıbbi bir terimdir aslında. Tıbbi bir terim. Aslında öyle işte kistlerim küçüldü mü, büyüdü mü diye bir şey yok. O hani işte acaba kanser mi olacağım değil. Biz kist diyoruz ama bakın böyle minik minik. Minik minik. O bizim gerçek anlamdaki kistler değil. Yumurtalık yapımız aslında normale göre biraz daha büyüktür ve çatlamamış yumurtalar orada biriktiği için görüntüsü polikistiktir. Ama aslında gerçek anlamda orada bir kist yoktur. Kesinlikle işte o çatlamamış yani dışarı atılamamış, ovüle olamamış, yumurtlayamadığımız kistler işte bunlar. İşte biz bunlardan dolayı hormonal bir problem yaşıyoruz. İnsülin rezistansı oluyor. Erkeklik hormonu artıyor. Erkeklik hormonu artınca kıllanma, tüylenme, sivilceler artıyor. Erkeklik hormonu arttıkça ovüle olamıyor, yumurtlayamıyor. Tam bir kısır döngü. Ama çözümü var mı? Çözümü var. Gebe kalır mıyım? Çatır çatır gebe kalırsınız. İçiniz rahat olsun. Hiçbir doktor polikistik over sendromunda sen gebe kalamazsın demez. Gebe kalmakta zorlanabilirsin ama eninde sonunda uygun tedavilerle, uygun yaklaşımlarla gebe kalabilirsin. İçiniz rahat olsun. Polikistik over sendromunun temelinde insülin rezistansı, insülin direnci yatıyor. Peki hocam biz nasıl beslenmeliyiz polikistik over sendromunda? İnsülin rezistansı olduğu için insülini pik yaptırmayacaksınız. Karbonhidrattan fakir, proteinden zengin besleneceksiniz. Biz çünkü vücutta eğer karbonhidrattan zengin beslenirsek insülin pik yapıyor. Zaten vücudumuz, hücrelerimiz o insüline dirençli. O yüzden proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmemiz gerekiyor. Meyveyi, sebzeyi ihmal etmememiz gerekiyor polikistik over sendromda. Özellikle ama özellikle bir daha söylüyorum, altını çiziyorum.
mutlaka kiloluysak eğer, ki polikistik over sendromunda kilolu kadınlarda daha sık görüyoruz, mutlaka ama mutlaka kilo vermek zorundayız. Bir de paketli gıda kullanmayacağız, işlenmiş gıda tüketmeyeceğiz. Bunlar da çok önemli. Sadece karbonhidrat değil, burada işlenmiş yağlar da zararlıdır. Özellikle polikistik overe yatkın veya genetiğinde bu olan kadınlarımız, kızlarımız, genç kızlarımız sağlıklı beslenmeli diye altını çizerek söylüyoruz. Sağlıklı beslenme her şeyin temelinde yatıyor. Biz şimdi polikistik over sendromu için dedik ama yaşlanmanın altında da yatıyor, kalp krizinin altında da yatıyor, ne bileyim güzelliğin altında da yatıyor, kanser olmanın da altında yatıyor. O yüzden sağlıklı beslenme yaşamımızın her döneminde olması gerekiyor. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince Çağla Hocam'la beraber sizler için cevaplamaya devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.